Bunlar hayatımın hem en iyi hem de en kötü günleriydi. Orada etrafta çöplerin olduğunu görmek her zaman can sıkıcıydı. Ama sonra orada ölmüş bir insanı da görmüştü. In these crimes of passion, their emotion just kind of overrides their logic. Every cop has a book that we can write based on things that we see that most people will never encounter. If I Eğer ever ben kendi write kitabımı mine, yazarsam this bu case vaka will be one of the bölümlerden chapters. biri olacak. Çok tuhaf. Her zaman bunlar gibi tuhaf şeyleri okursunuz ama sebebini asla anlamazsınız. Orada oturup bu insanların deli olduklarını söylersiniz. The night of August 12, 1999, I was the gece watch commander that saatlerinde evening, devriye amiri and bendim. someone Ve biri had come geldi. in Bir and cinayet reported a ihbarı homicide. yaptı. So I Olay responded yerine to the gittim. scene, hit Burası around the Mulberry 300 block of Caddesi'ne 300 Mulberry blok Street. mesafede olan bir yerdi. It's a Çok very ıssız desolate bir place. bölgeydi. Heavily Sık wooded, ormanlar, pek lots of çok hills, tepe ve ravines. küçük bir vadi vardı. Houses are far apart. It's Evlerin the aralarında kind of uzun place where no mesafe one would hear you scream. görünüyordu. We were Kimsenin Kinda looking çığlığınızı around, scanning the duyamayacağı bir area. yer gibiydi. I remember looking Etrafa down bakıp into the bölgeyi green. araştırıyordum. Bir dereye baktığımı hatırlıyorum. Just Kurbanın seen the cesedini body. gördüm. Yaklaşık victim laying 17-18 face down in about santim 7 suyun inches of içinde water. yüzü koyun yatıyordu. At that time we Ve bunu determined görünce we bir had a cinayetle homicide. karşı karşıya olduğumuzu anladım. It's hard to Aile imagine bireylerinin birbirlerine family bu kadar turning each düşman other to this olmasını extent. düşünmek çok zor. what could have Böyle gone bir so şeyin wrong. yaşanması için bu kadar make this kötü happen. giden durum neydi acaba? The Merrifield Merrifield family lived in ailesi Collinsville, Illinois, Illinois, Collinsville'de which yaşıyordu. is just San on the other Luis, side of the Missouri'deki river from nehrin St. hemen diğer Louis, tarafında. Missouri. Collinsville is a Collinsville bir blue-collar and işçi white-collar ve orta community. Has sınıf a lot of şehridir. diversity there. Orada çok The farklı Merrifields were a insanlar fairly bulunur. large blended Merrifield'lar family. oldukça karmaşık bir Josie aileydi. Merrifield Josie ve and Sandra Sandra Merrifield Merrifield kız were sisters, kardeşlerdi. half sisters Ama with anneleri different farklıydı, mothers. babaları They had aynıydı. the same father. Onlardan küçük There were younger çocuklar da children vardı. as well. In 1989, the sisters were living in 1989'da the kız home on kardeşler Summit Summit Street. Sokağı'ndaki evde And Joe yaşıyordu. and Eileen, Ebeveynleri the Joe parents ve weren't around a Eileen lot, evde so fazla vakit Sandy actually ended up geçirmediklerinden taking Sandy care of the evdeki smaller en children ufak çocuklara in the sık sık home bakar quite hale often. gelmişti. Sandy biraz sessizdi. She was O older ablaydı. sister, she was bigger. Daha büyüktü. Josie, Josie daha she was eğlenceli olan the taraftı. joyous person there. It was Sanki like she hiçbir had no endişesi cares ve or derdi yok worries. gibiydi. At the start, Onun she was this sevimli, cute çilli little suratlı freckle-faced küçük bir kız girl. olduğunu düşünüyordum. That smile she Herkese had was bulaşan bir infectious. gülümsemesi vardı. With Sandy çok küçük yaştan her life itibaren from bir a very bakıcı young haline age was to gelmişti. be a Küçük kardeşlerine karşı She hep felt bir anne like the gibiydi. mother to Yemekleri the yapan, younger çocuklarla siblings. ilgilenen kişi She was the hep one oydu. that was making the Her meals, şeyi o taking care yapardı. of the children. Sandy Sandy and ve Josie, Josie they spent a birlikte lot çok of time zaman together. geçiriyordu. There was quite Ailede a bit of love oldukça in the büyük bir family. sevgi You vardı. can't spend that Ve much kız time with your kardeşinizle little aranızda sister and gerçek caring bir for her sevgi ve yakın bir without bağ truly loving her yoksa and having a ona bu close şekilde bond. bakıp çok fazla vakit geçiremezsiniz. Josie, she had a Josie'nin lot of ablasına love karşı büyük bir for her sevgisi sister. vardı. But Ama at the same aynı time, zamanda even though Sandy she was only sadece 4 4 years yaş older, daha büyük olsa da Sandy was kuralları the koyan one who ve was setting the kardeşinin rules disiplinini sağlayan and taraftı. disciplining her as Yani well. Josie'nin kendini biraz kontrol So altında I'm sure Josie hissettiğine felt a eminim. little bit controlled. Joe Joe was the baba father figürüydü. figure. And it was a Babanın very gerçekten hakim patriarchal olduğu bir household, and evdi what he ve o ne said derse o went. oluyordu. Joe told me Joe he bana was bir çelik a fabrikasında some type boruları of ayarlayan pipe biri fitter or olduğunu something ve at a steel tamirci factory. gibi bir yerde And then he worked arabalar on üzerinde çalıştığını cars da at söylemişti. some mechanic shop or something like that. Sandy did Sandy'nin üvey not annesi have a olan great Eileen'le relationship arası with çok iyi Eileen, who was sayılmazdı. her stepmom. Sandy was Yemekleri the yapan, one to make the çocukları meals, to yataklarına put the yatıran, kids to bed, bir to do a anne ya lot da of the ebeveynin things yapacağı that a pek çok mom işi or a halleden parent would sadece do. 8 yıl sonra
In 1997, 1997'de Josie is Josie 16 16 years old. Her yaşındaydı. older sister Ablası Sandy is Sandy de 20 20. yaşındaydı. Sandy is getting her Sandy life together. hayatını She's got goals and toparlıyordu. plans. She's Bazı graduated amaçları from ve planları Collinsville High School. vardı. Collinsville Lisesi'nden mezun olmuştu. She's studying to be a Lisanslı bir hemşire certified nurse's yardımcısı olmak assistant, için eğitim but she's görüyordu. also still living at Ayrıca home and hala taking aynı care evde of the yaşayıp household. aileyle ilgileniyordu. Josie is a 16-year-old Josie in 16 high school, yaşındaydı but I ve don't think lisedeydi that ama studying eğitimin was en her büyük highest önceliği olduğunu priority. sanmıyorum. She's a pretty Güzel girl, bir she's kızdı, popular and popülerdi out ve having fun. eğleniyordu. She didn't Okula like going to gitmeyi school. She sevmiyordu. didn't want to go to school. Okula gitmek disobeyed her istemiyor. parents. Ailesinin kurallarına uymuyor. Evine secret gizlice boyfriends over, erkek stuff like arkadaşlarını that. almak gibi şeyler yapıyordu. After high school, Liseden Sandy sonra started dating Sandy Everett Everett Jackson. Jackson'la çıkmaya başlamıştı. He was a pretty solid Everett guy. He oldukça was a sağlam plumber. biriydi, bir tesisatçıydı. Everett Everett Sandy ve was Sandy definitely kesinlikle trying to çocuk have sahibi children. olmaya and çalışıyordu. I know for certain Sandy'nin that Sandy çocuğunu thought that oldukça she iyi would bir be anne olacağını pretty good düşündüğünde mother kesin to her olarak child. biliyorum. For Bu Sandy, Sandy'nin her this zaman was istediği all bir she şeydi ever ve wanted hayatını and how böyle she was going to dolduracaktı. fulfill her life. From a Küçük young yaştan age, she itibaren was taking çocuklara care of children, bakıyordu and ve that bu da became a onun part of her kimliğinin bir identity, parçası olmuştu. a very Hem de çok important part önemli of bir her identity. parçası. But Fakat instead, onun Josie's the one yerine that ends hamile up kalan getting taraf pregnant 16 yaşındaki when Josie she's oldu. 16. In spite Bir of all the genç challenges olarak of bir being a bebek teenager yetiştirmenin trying to büyük raise a zorluklarına baby, rağmen Josie Josie decided to keep bebeği the doğurmaya baby. karar vermişti. It hit Bu Sandy Sandy'yi hard. derinden yaralamıştı. She was Kıskanıyordu. jealous, felt Aldatılmış gibiydi. cheated, felt like Josie'nin bir Josie bebek was sahibi getting her olarak life by hayatını having a yaşadığını baby. düşünüyordu. It's Kasım November of 1998 when Josie 1988'de has a baby Josie bir boy. oğlan çocuğu dünyaya The father getirdi. was not in the Babası picture. ortalarda yoktu. Josie leaned on Sandy'ye Sandy çok quite a fazla bit yüklenip because she was young güveniyordu. and Çünkü had henüz very little gençti ve experience çocuk caring for bakımı children, konusunda and çok az Sandy deneyimi vardı. knew how to Sandy take care de of bebeklere babies. bakmayı biliyordu. But I think Ama underneath sanırım it was alttan really alta bu difficult for her Sandy because için çok she zordu. wanted Çünkü her kendi own çocuklarını kids and doğurmayı maybe istiyordu. resenting her Ve belki sister a kız little bit kardeşine biraz that içerlemişti. she had her own Onun baby bir and bebeği Sandy vardı didn't. ve kendinin yoktu. So, O at sırada that time, Sandy Sandy ailesinin moved out of the evinden Merrifield çıkarak home and got Everett'la her birlikte own başka place bir with eve Everett. taşındı. Sandy Sandy is kendi hayatını starting her yaşamaya own life, başlamıştı. going Dışarı out, being çıkıyor, social. sosyalleşiyor And Josie, ve who's now a artık bir mom, anne is olan stuck at Josie home and evde having to take kalmak care ve of a çocuğuna baby. bakmak zorunda And she kalmıştı. maybe was Belki de resenting o da her ablasının sister's yeni new life a hayatını little biraz bit. kıskanıp kızıyordu. Joe Joe and ve Eileen Eileen would put these Josie'ye restrictions bazı on sınırlamalar Josie. getirmişti. Joe Joe ona karşı şiddet he would uyguluyor, slap her, tokat he would slap atıyordu. Josie. And that's Onu what made her tokatladığı mad oluyordu. at me. There Ve were Josie'yi so many kızdıran things that buydu. went on. I don't Orada even bugün hiç know right now bilmediğim bir today. sürü şey yaşanıyordu. There are so Olup many biten things çok that şey went on. vardı. That Aile family çok kept so fazla many sır secrets. saklıyordu. Josie never ilk talked about the çocuğunun father of her babasından first hiç söz child. etmezdi. Sanırım kimse bundan söz etmiyordu. Nobody would. Kimse and, konuşmuyordu, it's tıpkı just like you söylediğiniz said, gibi. rumors aside, Dedikodular but, bir yana bundan they hiç would söz etmiyorlardı. not talk. They Aslında would talk about konuşuluyordu it, ama but, it durum wasn't good. iyi değildi. With Josie'nin Josie's bebeğinin baby, babası there hiç was no ortalarda yok. father in the Yanında picture. gerçek bir erkek arkadaşı olan Unlike Sandy, Sandy'nin who aksine has a committed Josie tek partner, başınaydı Josie ve is on hep her yalnızdı. own and alone Ve in ways, and bu çok zor that's bir really şey. rough, especially on a Özellikle de 16 yaşında biri 16-year-old. için. Josie Josie kendisini güvende wanted hissetmesini a sağlayacak man to bir feel what erkek she thought istiyordu. would be Ve secure, Sandy and de in that way, ilk kez Sandy her became şeye the sahip olan sister who had bir everything kardeş for a gibi görünmeye change. başlamıştı. Josie had a couple of Josie'nin birkaç boyfriends, erkek arkadaşı but olmuştu ama she was onu waiting to gerçekten have a sevecek person birini bekliyordu. who absolutely loved her. I met Josie ile Josie. tanışmıştım. Collinsville'deki as she bir came fast food through, mağazasına gelmişti. The Taco Bell Orada drive-thru in bir iş Collinsville. istiyordu. She wanted to get a job there. Bana Can you iş get me a bulabilir job? I misin said, put your demişti. application Ben in. de So başvuru formunu she worked doldur there dedim. for about a week or two. Orada 1-2 hafta kadar çalıştı. And we had Sonra to onu release her göndermek because she zorunda couldn't keep her kaldık. eyes off of Çünkü me and she gözlerini benden couldn't alamıyordu stay away ve from my area. sürekli So olarak benim çalıştığım yerdeydi. we had to Onu release her. göndermek and, zorunda kaldık. It's Bunun crazy olması the way it happened inanılmazdı because çünkü initially I was like, I'm başlangıçta not bu kızla girls and uğraşmayacağım, not onunla doing işim anything olmaz like diye that, düşünüyordum but ama you insan don't direct kalbine your söz heart. Your geçiremez. heart goes Kalbiniz where it kendi wants to. istediği yere gider. And Sonra aşık olduk we fell in işte. love.
Sandy beni ve When Sandy Josie'yi saw birlikte myself and Joey gördüğünde bundan together, hiç she did not hoşlanmamıştı. like it at all. Hem de hiç.
Not at all. Josie and Josie ve Sandy were Sandy like çok oil and water. uyumsuzdu. It may Ben have been gelmeden good önceki yıllarda the years before araları I daha iyi came olmuş aboard, but olabilirdi. when I Ama was there, that's all oradayken I tek saw was them gördüğüm şey going back and onların forth at sürekli each other. olarak tartışmasıydı. And I even Hatta asked bunu Josie, I Josie'ye said, sordum hey, bile. what is it with Sandy ile Sandy? aranızda ne var And, dedim. O she da just bana kept telling me that she Sandy'nin was jealous kendisini of her kıskandığını because she çünkü had bir a çocuğu kid olduğunu and ve Sandy onun was çocuk sahibi olamadığı upset için because she kızgın couldn't olduğunu have a söyleyip child. duruyordu. You can see it in her eyes that she was Sandy'nin hurt that çocuk she couldn't sahibi have olamadığı children. için acı çektiği görülüyordu. Sandy had several Sandy, Everett'le olan miscarriages ilişkisi with sırasında Everett. birkaç The düşük babies that yaşamıştı. she lost were Bebeklerini hamileliğin fairly far ilerleyen along in her dönemlerinde pregnancy, kaybetmişti. far enough Hatta along that bebeklerin she had karnında felt this tekme baby in attığını her hissettiği side, her dönemlere kicking, kadar how gelmişti. she'd bonded Onlarla with them, arasında and bir bağ vardı losing ve them bebeklerini was kaybetmek çok zor very olmuştu. difficult. And then Peki how does erkek your arkadaşı partner nasıl feel? hissetmişti? And in Sandy, Sandy's case, eğer she Everett'a bir really çocuk thought vermezse, that if she eninde didn't give sonunda Everett a onun kendisini child, muhtemelen eventually terk he edip probably gideceğini düşünüyordu. wouldn't stay with her. Sandy Sandy, was kız noticing kardeşi ve erkek inappropriate arkadaşı looks and some Everett gestures, arasında bazı flirtation maybe uygunsuz between her bakışmalar, younger sister bazı jest ve and her mimikler, boyfriend hatta Everett. belki flörtleşme olduğunu bile fark ediyordu. There Sandy'nin was içinden a bir ses, part of Josie'nin Sandy that knew Everett'la ilişki Josie yaşadığını was having a söylüyordu. relationship with Everett. That didn't sit Bu well with benim me hiç at all. It hoşuma didn't sit well with gitmemişti. me at all. Hem de hiç. There was a Birkaç couple kere times that I would come to Merrifield'ların evine the gitmiş ve Merrifield home Joe'ya and come out and say, Josie burada mı Joe, diye just, you know, sormuştum. hey, is Josie here? O da bana No, hayır it's Sandy'nin Sandy evinde Mays, diye you know. cevap verdi. I talked Josie to ile Josie konuştum and I ve said, neden oraya bu kadar çok why are you there gidiyorsun so ki? much? You want Sen to be benimle with olmak me. istiyorsun dedim. And in January 1999 1999, Ocağı'nda Josie, she's 18 18, and she yaşındaydı ve gets tekrar pregnant again. hamileydi. All of a sudden she calls me and Birden she says, beni hey, aradı I'm ve pregnant. So I said, hayatım, did you ben just say you were hamileyim pregnant? Yeah, I said I'm Ben pregnant. hamileyim mi dedin diye We both sordum. happy Evet about hamileyim that and we dedim were diye both cevap excited. verdi. Çok Sandy sevindik. İkimiz de and heyecanlıydık. Everett had came Sandy out ve to Everett, the Merrifield's home. Merrifield'ların evine gelmişti. The Merrifields lived in Merrifield ailesi Collinsville, Sandy Collinsville'de lived in yaşıyordu. O'Fallon. So Sandy de Josie and Sandy was O'Fallon'daydı. outside. Josie ve Sandy They were dışarıdaydı. talking. Konuşuyorlardı. So Yaklaşık they 20 came back dakika sonra in içeri geldiler. after about 20 minutes. Josie And so she yanıma grabbed geldi me. ve She's like, baby. tatlım dedi. I was like, yeah. Ben de What? evet ne Let me oldu talk to dedim. you. Konuşmamız gerekli. She's like, Sandy bebeği kendisine vermemi yeah, Sandy istedi wanted me to give dedi. this baby up. Sandy thought Sandy she could be a Josie'den better daha iyi mother bir anne than olabileceğini Josie. düşünüyordu. Josie decided that Josie, she wanted her ablası Sandy'nin sister, bebeğini Sandy, evlat to adopt her edinmesine baby. karar And vermişti. the baby Bebek, would go to Sandy ve Sandy and Everett'in Everett to evlerinde raise in their onlar home. tarafından büyütülecekti. Sandy was so Sandy çok excited. This heyecanlıydı. seems like Bu a aile perfect için mükemmel bir situation for durum the gibi family. It's a görünüyordu. İki taraf da win-win. kazanacaktı. Josie can't take Josie care of a ikinci bir second bebeğe baby, bakamazdı. and Ve Sandy is Sandy going de to get sevip a child of her büyütebileceği own bir to bebeğe raise and love. kavuşacaktı. I was like, we ain't Ben doing bunu that. yapamayız. I don't Neler know what's olduğunu going ya da on onunla or ne konuştuğunu bilmiyorum ama what you talk to bu her bizim about, çocuğumuz. but this is our Çocuğumuza biz child. bakacağız We're gonna dedim. take care of the child. After Her I şeyi put everything düşündüğüm zaman together, I sanırım think bunu now the reason söylemesinin why she said sebebi that is belki de maybe she babasının thought Everett Everett was the olduğunu father. düşünmesiydi. I have Hiç no idea. bilmiyorum ama but belki de maybe she thought he was the babasının o father. olduğunu düşünüyordu. Everything Her had to be şeyin okay babaları by Papa Joe'nun Joe. onayından geçmesi Joe was always in gerekiyordu. charge. Patron her zaman Joe'ydu. You know, in the İşin story. özü buydu. Joe was Joe, telling Josie, Josie you bu had çocuğu this baby, ikiniz you guys had yaptığınız this baby, bebek you sizde gonna keep this kalacak baby. demişti. Sandy, Sandy she was gerçekten çok very, üzgün very ve upset. kızgındı. I Josie'nin remember beni dışarıya Josie had çıkardığını taken me hatırlıyorum. outside, and I Sandy heard de Sandy in the evin house içinde bağırıp just küfrediyordu. cursing and living. Hayır, "No, o she's çocuğu gonna- bana verecek like, diyordu. she's gonna give me this child. İstediği I'm şeyi like, Josie'nin annesi she was Aylin'e putting her bid söylerken in to bu çocuğun Josie's benim mom, olması Helene, gerektiğini that biliyorsunuz. y'all know I should have O this child. çocuğa She can't bakamaz take diyor. care of this child. But Ama Josie's parents Josie'nin wouldn't anne listen to babası that, onu you know. dinlemedi. So I think Sanırım she was a Sandy little pissed herkese at biraz everybody. kızmıştı. But she Galiba seemed to think, içinden okay, şöyle yeah, diyordu. you're gonna Ama regret buna this pişman because Josie's olacaksınız not a good çünkü mother. Josie iyi bir anne değil. All this Bütün time, bu Sandy's süre still trying to boyunca get pregnant Sandy with hala Everett. Everett'ten And hamile very shortly kalmaya after, çalışıyordu. Josie Ve decided Josie to keep bebeğini her vermemeye baby. karar verdikten Sandy kısa found süre out that she sonra was pregnant Sandy de too, hamile so it olduğunu changed the whole öğrendi ve bu dynamic. her şeyi değiştirdi. I remember Josie'nin Josie beni called arayıp me and saying
Sandy hamile dediğini hatırlıyorum. Tamam. Bu iyi. Artık her şey yolunda demişti. Sandy hamileydi ve kendi çocuğuna sahip olacaktı.
How İnsanın great to kız be kardeşiyle pregnant with your aynı anda sister and hamile expecting olması so ve close bebeklerin yakın together. zamanda And I think dünyaya that brought geleceğini them both beklemek joy. harika bir şey There's olmalı. this Ve feeling of bence bu camaraderie that ikisine de we're going büyük to do this keyif vermiştir. together. Where they were Birbirlerine resenting karşı each öfke other, they were hissederlerken able to şimdi grow tekrar bir again araya back gelip aynı together anda as hamile they olma share deneyimini this birlikte experience of being pregnant at yaşayabileceklerdi. the same time. Josie çok was mutluydu. just so Hem de happy, çok. just so happy. We talked İsimlerden about nereye names taşımak and istediğimizden, about, where evin we kaç wanted to odalı move, olacağından, and how havuz many ya da bedrooms and whether we have a şöminemiz pool olup or olmayacağından söz fireplace. ediyordu. Man, it Gerçekten was harika bir şey it was a great thing olacaktı. about to happen. While Josie heyecanlıyken Josie may have been Sandy oldukça excited, gergindi. Sandy was Daha so önce on düşükler edge. yaşadığı için Because she'd galiba had these sonuç other onu korkutuyordu. losses, she Bebeğin was sağlığı için fearful of endişeliydi. the outcome, Son derece worrying dikkatli about the health davranıyordu. of the baby, Her being şeye dikkat ediyordu. hypervigilant. 11 Ağustos 1999'da Josie doğum için hastanedeydi. She called me. Josie beni She said, aradı "Baby, ve it's a tatlım boy." bir oğlumuz I'm like, oldu "Yeah," and I dedi. put Ben the de çok phone sevinmiştim. down and Sonra went on telefonu top of bıraktım it. ve "Yeah, I restoranın got a içinde boy, bir I got oğlum a oldu, boy." oğlum And I oldu was diye like, "Man, what's going on?" koşturdum. And we were Herkes just- neler oluyor diye just so sormuştu, happy, you mutluydu. know. This was the last good day Merrifield for the ailesinin Merrifield son family. mutlu günüydü. A few Bundan hours birkaç from now, saat their life sonra would be forever hayatları changed. tamamen değişecekti. You know, I've been a 36 policeman yıldır for 36 polisim ve years, bu hala and this konuştuğumuz is o one of those vakalardan biri cases where diyebilirim. we still Bu talk herkes about it. için tuhaf bir This is vaka. bizarre by Gördüğümüz her şeyin anybody's ötesinde barometer. bir This is durum. beyond Oldukça what sıra dışı. we would see. 12 Ağustos 1999. Josie Merrifield'ın bebeğinin doğurmasının ertesi günü. Everett comes home from işten eve work, geldi and ve when he evlerine walks in girdiğinde their home, gördüğü first ilk thing he şey sees is Josie'nin 2 Josie's yaşındaki oğlu 2-year-old. oldu. And so Onu he assumes görünce at that point Josie'nin that evin Josie başka must bir be yerinde somewhere olduğunu, else in the house bebeğiyle with her geldiğini baby. düşündü. Then he Sonra walks yatak odasına into girdi. his Kendi bedroom oradaydı ve where yanında bir Sandy bebek is, and vardı. Sandy has a baby. And Sandy Sandy, tells him, Tebrikler, "Congratulations, işte here's our baby." bebeğimiz dedi. Sandy explained biraz that acı she'd had çektiğini ve some doktora pain and went to the gittiğini, doctor, sonra da and she'd actually bebeklerini o sabah delivered their doktorun newborn muayenehanesinde in the dünyaya doctor's office getirdiğini that morning. anlattı. Everett Everett shocked şaşkına and dönmüştü surprised ve and a biraz little da kafası confused, but the baby karışmıştı seemed ama healthy. bebek sağlıklı görünüyordu. Everett then daha asks sonra Josie'nin where nerede Josie olduğunu is. sordu. And Sandy says Sandy, that Josie'nin Josie had erkek gone to arkadaşı the store Chester'la beraber with her dükkana boyfriend gittiğini Chester. söyledi. So Everett dışarıya çıkıp decides bebek that için gerekli he's going to şeyleri go out almaya and karar get the verdi. supplies for the baby. Ama önce But 2 first yaşındaki takes the çocuğu Merrifield 2-year-old to the ailesinin evine Merrifield götürdü. family home. When he gets Oraya there, vardığında Josie Josie ve and Sandy'nin Sandy's kız sister kardeşi Josie asks, nerede diye "Where is Josie?" sordu. Everett de ona And Josie'nin he tells erkek her arkadaşını that görmeye Josie went to gittiğini see her söyledi. boyfriend. Everett Everett goes alışveriş on to merkezine Walmart, gitti. gets Bir all the bebeğin things that one ihtiyacı would need olabilecek for an her infant, şeyi aldı. diapers, Bebek formula. bezi, bebek maması gibi. Bu arada Chester Merrifield ailesinin evine geldi. Yalnızdı. So as I Arabamı pulled park up, ettim they're ve bana like bakıp looking o at nerede me diye sordular. Ben like, de "Where kim is she?" nerede? So Neden I'm like, söz ediyorsunuz "Where's who? dedim. And what are y'all talking about?" So Josie'nin her kız sisters was like, kardeşi "Yeah, you o know, she en left son with you seninle last." gitmişti dedi. So I was Ben de like, "No." hayır dedim. And I'm telling you, Gerçekten I'm de just a çok nervous gergindim. wreck. I'm like, and things are Kafamdan bir going through sürü my şey head. I didn't tell geçiyordu. them this, but these things are Bunları going onlara through my söylemedim head. ama Oh my kafamdan God. geçen şeylerden sonra Oh my aman God. tanrım diye düşündüm. As Everett Everett leaves alışveriş merkezinden Walmart, he just çıktıktan happens to sonra run yolda into diğer taraftan basically geçen passing Joe each ve other on the Aileen'i, road. yani kız Joe arkadaşının and anne babasını gördü. Eileen, the mother and father, and Ve finds onların out that Josie'yi they've been looking aradıklarını for öğrendi. Josie. They Az were önce just at the Sandy'nin yanına house where uğramışlardı. Sandy Kapıyı was, çaldıklarında and içeride were ayak knocking on the seslerini door, ve and they birinin could hear olduğunu footsteps and duymuşlardı. activity in Ama there, kapıyı açan but no one olmamıştı. would come Bu to da the onlara door, biraz which garip didn't make any gelmişti. sense to them. And also, Ayrıca nobody seemed to Sandy'nin know bebeğini that Sandy dünyaya had had her getirdiğini baby Everett except for dışında bilen Everett. kimse yok gibiydi. Bir After a süre while, sonra the wheels herkesin start kafasında turning bazı düşünceler ortaya in çıkmaya any human's başlamıştı. head is like, Burada okay, tuhaf this is bir just şeyler var. Bu jacked up. normal This is değil. not right. Something ain't Normal right here. olmayan bir şeyler var diyorlardı. Everett begins Evde talking to Sandy ile Sandy at the konuşmaya house. başladı. Sandy Sandy de begins to hikayesini change her değiştirmişti. story. Sandy says, Josie Josie's not geri coming gelmeyecek back. dedi. And she Ve bunu says it in söylemek such a şekli way that yüzünden Everett
ever gerçekten realizes korkunç bir şeylerin something olduğunu has gone anlamış. terribly wrong.
So he got Everett, Sandy ve bebeği and the alıp baby, onları arabaya put 'em in the bindirdikten car, sonra and drove down the Collinsville road polis to the merkezine Collinsville doğru Police yola Department. çıktı. I was working Akşam the nöbetinde evening shift. çalışıyordum. Walk out in the Sonra lobby and lobiye there's çıktım ve Sandra Sandra Merrifield, Merrifield, Everett Jackson, Everett Jackson'ı and gördüm. they're Bir holding a bebek baby. tutuyorlardı. Sandy made Sandy polis conflicting merkezine statements when geldiğinde she kız came into the police kardeşinin nerede department olduğuna about dair where her çelişkili sister was. ifadeler veriyordu. And Everett just Everett wanted de to bu get to işin the bottom gerçeğinin of ne it. olduğunu öğrenmek So one of istiyordu. the Bu first yüzden things de we Everett did ve was Sandy'yi separate ayırmaya Everett karar and verdi. Sandy. Yanımda oturan kişi kendisini Everett 𝐊𝐿 𝐊𝐿 olarak tanıttı. Umarım Josie'nin başına bir şey gelmemiştir çünkü normal olmayan bir şeyler var. He was almost like Neredeyse agitated. rahatsız olmuş, You know, like, neler I gotta olduğunu get this out. anlatmalıyım der gibiydi. Odaya döndüm ve ona sorular sormaya başladım. Ona normal olmayan bir şeyler var dedim. Sandy'ye sorular mı soruyordun? Sandy'ye sorular soruyordum ve normal olmayan bir şey var dedim. Josie nerede diye sordum. Sonra Sandy'ye baktığımda başta yüzünde sakin bir hava vardı. Sonra bana Josie'nin gittiğini söyledi. Josie'ye ne oldu dedim. Onu sorunca gerçekten korktum. Gergin bir hal aldı. Bundan sonra bana oturmamı söyledi. O anda ters giden bir şeyler olduğunu anlamıştım. Onun bir şeyler yaptığını yakalamıştım ama bana anlatmıyor. Sandy was çok very temkinliydi. guarded, quivering voice. She was rocking back and forth in the chair, bu front to back, şekilde rocking action like sallanıyordu. this. Everett dükkandan eve döndükten sonra içeri girdi ve konuşmaya başladı. Bana neler olduğunu sordum. Evet, Sana gerçeği söyle yoksa evden gideceğim dedi değil mi? evet. Tamam. Bu olanlar yaşansın istememiştim. İstemedim. İstemedim. Kız İstemedim. kardeşime asla zarar vermek istemezdim. Sandy Sandy claimed Josie'nin that she hayatta didn't olup know if olmadığını Josie was alive bilmediğini or iddia dead, etti. but Ama she onun knew nerede where to find olduğunu her. biliyordu. 12 Ağustos 1999 saat 21. Kız kardeşime asla zarar vermek istemezdim. Neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bilmiyorum. Keşke hatırlayabilseydim. Tamam. Ama yapamıyorum. Our first priority was to Önceliğimiz find out Josie'nin hayatta olup if Josie olmadığını was alive or öğrenmekti. dead. Ve And Sandy'yi we bir an wanted very önce bizi quickly to convince Josie'yi en son Sandy gördüğü to yere take götürmeye us to ikna where etmek she had istiyordu. last seen Josie, and Ve she Sandy de quickly hemen bunu yapmayı agreed kabul to do etti. just that. Going Olay out to the yerine scene, giderken we ne didn't really know bekleyeceğimizi quite what bilmiyorduk. to expect. So, there was a lot of Aklımdan thoughts bir going through sürü my mind. What am düşünce I going to see? geçiyordu. Ne What are we görecek? going to see? She kept saying Orada she ne was sorry, görecek? saying Sandy I sürekli hurt olarak her, üzgün I olduğunu, didn't ona mean zarar to. verdim ama bunu istemiyordum time she deyip kept duruyordu. rocking Ve back yine and forth, back sürekli and forth, ileri back geri and forth. sallanıyordu. She's concerned Sandy about what yaptığı she şey did. için endişeliydi ve o And at noktada this point, we don't söylediklerinin know hepsi doğru mu 100% that bilmiyoruz. what she's saying is Anlattıklarının accurate, doğru olup and we want olmadığını to bir an önce confirm, öğrenme dispel that as niyetindeydik. quickly as we can. But it was Ama a bu tense gergin bir situation. durumdu. We have another patrol Başka bir officer, devriye Rick memuru Barrett, olan follow us Rick out there in a Barrett başka separate bir patrol devriye car, arabasında bizi takip just in ediyordu. case. Her ihtimale karşı. So eventually we find the Sonunda area Sandy'nin dediği yere where she geldik ve says, bize işte yeah, right over şurası here Josie is where derenin işinde Josie's in the dedi. creek. Myself and Benimle Major birlikte Delmore got out. başkomiser Delmore araçtan çıktı. I asked Memur Officer Barrett'e Barrett arabanın yanında kalıp Sandy ile ilgilenmesini keep istedi. engaged with her, Onun make sure she kendine doesn't zarar hurt vermesini herself ya or da do başka bir anything. şey yapmasını istemiyordu. As we started Oraya walking yürümeye there, başladığımızda I think sanırım Ed was Ed walking, benim biraz a little önümde bit in front of me. gidiyordu. This particular Bir köprü bridge, vardı. people had just used İnsanlar that as orayı a bir dumping çöplük olarak site where if kullanıyordu. they had a Artık lawnmower or kullanmadıkları old eski bir tires or çim something biçme like that they makinesi ya da wanted to lastik discard, gibi şeyleri varsa they would throw it off of gelip this bu bridge. köprüden atıyorlardı. And Oraya vardığımızda her şey we got to oldukça açık. right here and it was Ceset, obvious. yüzü koyun oradaydı. Yeah, that's where she was, Yüzü face down, suyun altındaydı. face underwater. Öldüğü But she was çok obviously belliydi. deceased. As soon Kurbanın as we cesedini found the bulduğumuz victim's anda body, we placed her sister, ablasını yani şüpheliyi suspect, cinayetten under arrest for murder.
Karakolda Everest Josie'nin öldürüldüğü haberine böyle tepki verdi. Sakin ol. Neden anlamıyorum. Bu delice bir şey. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Kendinin bunu yapabileceği hiç aklıma gelmezdi. Akıllardaki soru şuydu. Collinsville polis merkezindeki bebek kimindi? When they took Sandy to the olay yerine scene, I stayed back at götürdüklerinde the station ben bebekle with the beraber baby. We karakolda wanted to make sure the kaldım. baby was healthy. Bebeğin So I sağlıklı took the baby olduğundan to the emin hospital. olmak istiyordum. And then the labor and Bebeği delivery nurse hastaneye came down götürdüm. and recognized the Josie'nin doğum baby. yaptığı And hastaneye. pretty much Sonra said, doğum yeah, I took care of this hemşiresi baby geldi ve a day or two bebeği ago. hemen tanımıştı. But Bir ya da iki we gün wanted önce to bu verify the bebekle footprints. ilgilenmiştim dedi. They went and Ama took herkes onu footprints. doğrulamak They istiyordu. did a comparison, Gidip and to them ayak they izlerini matched. getirdiler. It was İzlerin Josie's uyuştuğunu baby söylediler. that Sandy had Sandy'nin taken. aldığı bu bebek Josie'nindi. Bir noktada Sandy kız kardeşine bir şey yaptı ve sonra onun bebeğini aldı. Onu da bugün dünyaya getirdiği kendi bebeği olarak göstermeye karar verdi. Evet. Evet. Sana kendi bebeğinin nerede olduğuna dair bir işaret vermedi değil mi? Hayır. The only O concern anda that I did have is aklımdaki that tek she really endişe miscarried şuydu. the baby or Sandy düşük mü was yapmıştı the baby yoksa o dead bebek somewhere? bir yerlerde ölmüş müydü? Yani I doğal mean, by olmayan bir other means şekilde. other than natural. If Eğer you're capable biri of kendi killing kız kardeşini your own öldürebilecek sister, durumdaysa why would you be bir capable çocuğu of da killing a öldürmemesi child? için bir sebep yok. Your child. And at O that noktada point, başkomiser because Major Delmore Delmore'la and I were beraber checking the olay scene, yerini kontrol we ederken realized where the body cesedin was found bulunduğu was yerin actually about şehir 100 yards sınırlarımızın outside of yaklaşık our 100 city metre limits. kadar dışında I olduğunu knew I was fark outside of ettim. my Yetki alanımın jurisdictional sınırları boundaries. dışında olduğumu Contacted biliyordum. Madison County Madison Sheriff's ilçesi Department. şerif teşkilatıyla iletişime geçtim. Shortly Bunlar thereafter, kısa bir süre detectives sonra began dedektifler arriving at the gelmeye scene başladı. along with coroner, Yanlarında crime adli scene. tabip de vardı. It O became a sırada very olay active yeri çok scene hareketli at that hale time. gelmişti. Bu bana çılgınlık gibi gelmişti. Bu delilikti. Sandy'nin öyle bir şey yapması, Josie'yi bu şekilde bir derenin içine atmış olması, böyle güzel birinin başına böyle korkunç bir şey gelmesi olamaz. İnanamıyorum. Acele etmene gerek yok. Üzgünüm. Bunun zor olduğunu biliyorum. Orada etrafta çöplerin olduğunu görmek her zaman can sıkıcıydı. Ama sonra orada ölmüş bir insanı görmüş. 12 Ağustos günü saat 9'u biraz geçerken elime bir telefon geldi. Görevde olan bir ekip bendim. I was directed to the Collinsville Police Department. Once I got there, they indicated that they had a female who was currently in their investigations division in the basement of the police department. And I went into an interview room, and Sandy Merrifield, she was obviously distraught. All I did was introduce myself, and she indicated that she said I didn't mean to kill her. Sana bir form göstereceğim. Bunu ben ve dedektif Öbmür getirdi. Sandra, senden formun alt tarafına saat yazmanı istiyorum. Bunu tamamen anladım. Doğru mu? Doğru mu? Tamam. Şu anda bir ifade vermek istiyor musun? Evet efendim. Pekala. It was a pretty Bu kız kardeşini straightforward öldürdüğü interview noktaya about kadar neler what had olduğuna dair transpired with her oldukça direkt up bir to the point sorguydu where she killed her diyebilirim. sister. Sandy Sandy had gone hastaneye and kız picked her sister kardeşini up at the almaya hospital. gitmişti. They went İkisi back birlikte to the Merrifield home. When yani they arrived ailelerinin back evine there was some döndü. discussion Oraya about döndüklerinde the ikisi two of biraz them konuştu. leaving Gidip to Chester try to Marshall'ı find bulmak konusunda Chester Marshall. konuşmuşlardı. Peki hangi araca bindiniz? Teyzemin aracına. Mavi station wagon'u mu? Evet. The photographs that Şu I'm anda looking at baktığım now fotoğraflar are o gün of the kullanılan vehicle araca that was ait. used, a light Açık blue mavi station bir wagon. station wagon. The Bir photograph depicts the fotoğraf backseat yeni area doğmuş where bebeğin the ve 2 newborn yaşındaki and the çocuğun 2-year-old oturmuş olduğu would arka have been koltuğu seated. gösteriyor.
While she and Josie were driving, they were having a discussion about where Josie was going to move with the new child. She said that during that conversation it got a little bit heated. Josie ile yaşadığın tartışma sırasında Ale'inle ilgili bir şeyler söylenmiş. Ale'in de senin annen değil mi? Üvey annem. Üvey anne. Peki söylenenler neydi? Josie'ye o kötü evden kurtulması gerektiğini söyledi. Ale'nin sadece tembel ve pis bir kadın olduğunu anlattım ona. Sandy said that she and Josie got into such an intense argument that she pulled the car over and felt that she was going to become ill. She got out of the vehicle. Josie got out and was asked if she was all right. Conversation continued, a little bit of an argument. And Sandy told us that she blacked out. Sonra kendime geldiğimde elimde bir taş vardı. Pek hatırladığım mı? Orada bir derinin içinde yatarken mi öldü? O noktada herhangi bir yara, kan ya da benzer bir şey hatırlamıyorum. Doğru mu? Evet, hatta ayağa kalkamayacak, oraya bakamayacak kadar çok korkmuştum. Sonra arabaya bindim ve oradan ayrıldım. Josie, o küt cisimle ciddi bir darbe almıştı. Dereye düştüğünde bilinci kaybolmuş durumdaydı ve orada hayatta kalmayı başaramadı. Sandy oradan ayrıldı, arabadaki 2 yaşındaki çocuk ve bebekle beraber eve döndü, kıyafetlerini değiştirdi ve erkek arkadaşı Everett'ın eve gelmesini bekledi. Sonra yatak odasına girdi ve orada bir bebek vardı. Sandy'nin bebeği doğurduğunu düşünmüyorum. Bunun Josie'nin bebeği olduğunu düşünüyorum. Bugün ya da dün, bir zaman diliminde Sandra'da bebeğini doğurmuş olmalı. Evet, bebeğin göbek bağının boğazı etrafına dolanmış halde doğduğunu söyledi. Bebeğin ölü doğduğundan söz etti. Sana bebeğe ne yaptığını söyledi. Bana söylemedi. Kafanızdan şu geçiyor. Bebeğine zarar vermiş miydi yoksa gerçekten başka bir bebek var mı? Bebek canlı mı doğmuştu ve artık ölü mü? Bender'in hem kız kardeşini hem de kendi yeni doğmuş çocuğunu öldürmesi kesinlikle olası görünüyor. 12 Ağustos 1999'da bugün hamile mi? Evet. We had to get to the bottom of Sandy's story of whether or not she delivered a child and what happened with that child. Sandy said that she got up early that morning, Everett left for work as he normally does. Yaptığı gibi işine gitmiş. Bize söylediğine göre saat sabah 6:45 civarında sen tuvaletteyken suyun gelmiş. Evet efendim. While she was using the restroom in the morning, her water broke, and she was having some pretty serious, what she described as labor pains. As the labor pains grew, she just got in the car and started driving. Saat sabah 7 civarı evden ayrıldıktan sonra ne yaptın? Bir yere mi gittin? Horseshoe Gölü'ne gittim. Tamam. Bu sancılar yüzünden aracı park ettiğini ve arabadan çıkarak sancıları azaltmaya çalıştığını anlattın. Doğru mu? Evet efendim. She said that the pains continued, and all of a sudden she delivered a child while standing in the wooded area. And in her estimation, the baby weighed about 5 pounds. 2 kilodan fazla gibiydi. Çocuğu doğurduğunda morarmıştı, nabzı yoktu ve kalbi atmıyor. Evet efendim. Tamam. Bebeğin nabzının olmadığını, tıp alanında aldığın eğitim sayesinde anladım. Bu doğru mu? Evet efendim. She was a certified nurse's assistant. She even indicated that she cleared the airway of the child, and in her words, the baby was obviously deceased. So we asked her what she did next. Bebeğin hayatta olmadığını belirledikten sonra çocuğa ne yaptı? Onu göle attım. She said she threw the child in the water.
The next morning, we had made arrangements to get an underwater dive team, a rescue team, and some cadaver dogs to meet us in the area at Horseshoe Lake where she said she had thrown this child in. This is the area where she said she got close to the water. She indicated she was 15 or 20 feet away from the water and made a throwing motion underhanded. Our concern was if in fact there was a child in the water that we needed to retrieve that. I mean, that's human nature. And so we obviously to corroborate her story. And we were looking for any kind of blood or anything that may have come with a miscarriage of a child. And I was not seeing any signs that a child would have been born in that particular area. So I was having a hard time buying the story. At that point, we asked her, were you even pregnant, or did this even happen? And she kind of sat and thought about it for a minute, and I explained to her, I said, there are people putting their lives at risk being in that water down there. One of those individuals would get hurt, drowned, or something traumatic would happen. I said, it's all going to fall back on you. And at that point, she told us that she had made that story up. She never did throw a child in the water, and she was never pregnant. Çok tuhaf. Her zaman böyle çılgınca haberleri okursunuz ama sebebini hiçbir zaman anlamazsınız. Önce oturup o insanların deli olduğunu söylersiniz ve onlardan biriyle yaşarsam bana yazıklar olsun dersiniz. Sandy birdenbire kendini kaybetmemişti. Bence bunu planlamıştı. Josie, Sandy'ye bebeğini vereceğine söz vermiş ve sonra da sözünden caymıştı. Bu da Sandy'yi tetiklemiş olabilirdi. Ne olursa olsun onu almalıyım demişti. Ailesini hamile olduğuna inandırmıştı. Öyle ki sahte doktor randevuları ayarlıyor. Daha geniş spor kıyafetler alıyordu. İnsanlara bebeğin hareket ettiğini söylüyordu. Bütün bunları düşünmüş olsa da hikayenin sonunu düşünmeyi başaramamıştı. İnsanlar sorular soracaktı. Josie'nin ortaya çıkıp bu hikayeyi doğrulaması gerekecek. Josie'nin bebeği nerede diyecekler. Bir bebek eksik olacak. Bu dosya ilerlerken aklımdaki sorulardan biri şuydu. Sandy mahkemeye çıkabilecek durumda görülecek. Çünkü birinin böyle bir şey yapabilmesi için bazı zihinsel sorunları olması gerektiği açıktı. Savunma bir psikolog olarak şunu değerlendirmemi istedi. Olanları etkilemiş olabilecek bir zihinsel sağlık sorunu var mı? Ona bipolar rahatsızlık ve hipomani teşhisi koymuştum. Sandy'nin hamile olduğunu düşünüyorum. Birlikte çalıştığım avukatı onun hamile olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu söyledi. Bize suyunun geldiğini söylemişti. Ve sürücü koltuğunda da sıvı bulunmuştu. Sürücü koltuğunun yanındaki yerde aynı durumdaydı. The photographs we're looking at is a photograph of the blue station wagon that was used during this homicide. Buradaki diğer bir Another fotoğrafta aracın photograph içindeki is sürücü of tarafını the gösteriyor. front driver interior of this Dikkatimizi vehicle. çeken What drew our şuydu. attention to the Aile vehicle was üyeleri family sürücü members noticed koltuğuyla beraber that the yine driver's aynı seat was bölgedeki wet and zeminin ıslak the olduğunu, floorboard in the driver's area was fark also wet etmişti. and obviously Oranın very saturated, neden so they ıslak were olduğundan unsure as to emin why it would değillerdi. be like that. Sandy'nin babası, ailesi sanırım onun suyunun geldiğini düşünüyor. Araca bindiğinde doğumun başladığını düşünüyorlar. Yani bana kalırsa onun hamile olduğu bebeğini dünyaya getirdiği olasılığını göz ardı edemeyiz. Belki çocuklarını dünyaya getirdiğini ama çocuklarının öldüğünü erkek arkadaşına söylemek istememişti. Neden hastaneye gitmediğini merak ediyorum. Çünkü korkmuştum. Neden korkmuştun? Bir bebeğimi daha kaybetmekten. Birkaç kere düşük yaptıktan sonra hayatları alt üst olan kadınlarla tanıştım. Her türlü psikolojik semptomları gösteriyorlar ve kendileriyle ilgili bir duyguya sahipler. Kendilerini eksik ya da Tanrı'nın onlara verdiği bebek yapma hakkını kullanamayan kişiler olarak görüyorlar. Ve bu durum onları psikolojik olarak çok yaralıyor. Everett'ı bir kez daha
Hayal kırıklığına uğratmak istemiyordum. And Ve that led bu da her onu to kendi bebeğinin taking yerine Josie's baby Josie'ninkini as a almaya replacement gitmişti. for hers. Bence Sandy I bir think she doğum sonrası developed psikozu postpartum geliştirmişti. psychosis Ve bu that da bir resulted öfke in suçuna this neden crime olmuştu. of passion. The other Bildiğimiz thing we diğer bir know şey is de that Sandy Sandy'nin was an geçmişte taciz abuse yaşamış survivor. olmasıydı. From a Sandy very çok küçük young yaştan age, itibaren Sandy cinsel ve had been duygusal olarak sexually istismar and edilmişti. emotionally Josie de abused. tacize Josie was uğramıştı. also Ve bu being şekilde abused, tacize uğrayanlar and çoğu zaman abuse çözülmeli ve survivors very ayrışmalı durumlar often dediğimiz experience what şeyleri we call yaşarlar. dissociative Kişi kendinde states, olmadığı bazı during which they deneyimler kind of have geçirir. these out of body Bazı evrelerden experiences. geçer. Onunla tartıştığımı hatırlıyorum. Ve sonra kendime geldiğimde elimde bir taş vardı. Tek hatırladığım bu. Tamam. I believe that Josie'nin ölümünü Josie's planladığını death düşünmüyorum. was not Ve bence Sandy premeditated and that she should yaptıklarından not have been bütünüyle held sorumlu da fully responsible tutulmamalı. for her actions. I think Bu there was a olayda degree of mental zihinsel bir illness that played into rahatsızlığın this, belli bir certainly, derecede but rol there are a oynadığı lot of kesin. people who suffer from Ama mental etrafta health pek çok issues zihinsel who rahatsızlık don't çeken insan take var. a rock to the head Ama of onlar their ellerine bir taş alıp sibling kardeşlerinin and kafasına commit vurarak murder. cinayet işlemiyor. It was pretty Sandy'nin clear bütün that bunları she çok had kurnaz bir enough şekilde of her planlamak wits için about kafa her to yorduğu çok plan açıktı this ve in a very mahkemede cunning way, and the aynı courts şeye determined the karar same thing. vermişti. We charged her birinci derece with cinayet first degree suçu. murder. At Sandy Sandy's karar duruşması sentencing hearing, sırasında she, anlaşma through a plea yapmak agreement, istedi. agreed to plead to Birinci second derece degree cinayet murder and not yerine first ikinci derece degree. cinayet suçlamasını Sandy kabul was given ediyordu. an Sandy 18-year prison 18 yıl hapis sentence. cezası aldı. In Illinois, O zamanlar at the time, Illinois'da bir an mahkum inmate genelde aldığı hapis typically would only cezasının serve sadece half of yarısını their sentence. çekiyordu. Plus, they Ayrıca would get iyi hal credit indirimi de for alıyordu. good time served. Yani Sandy de Ended kız up only kardeşini serving öldürme 7 suçundan years in sadece jail 7 for sene killing her içeride sister. kaldı. Hapis cezasını duyduğumda vücuduma bir bıçak girmiş gibi oldu. Çok acı vericiydi. Büyük bir acı hissettim. Çünkü Josie için adaletin hala yerini bulmadığını düşünüyorum. Josie'nin çocukları aile ve sosyal hizmetler birimi tarafından koruyucu ailelere verildi. Josie'nin büyük oğlunun babasının kim olduğu hiç bulunamadı. Birkaç sene sonra DNA testi Josie'nin ikinci çocuğunun babasının Chester olduğunu kanıtladı. O benim oğlum. Ben dünyanın en iyi babası olurum. Çocuklarıma karşı böyleyimdir ve ona babalık yapmama izin verilmedi. Chester şu anda oğluyla bir ilişki kurmaya çalışıyor. Bu olay yıllar önce oldu ama bazen uyandığım zaman evet bu olay oldu diye düşünüyorum. Ve bana gerçek değilmiş gibi geliyor. Kesinlikle gerçek değilmiş gibi. Josie'yi çok özlüyorum. Hem de çok her zaman onu arıyorum. Woodland Park'ta onun mezarına gidiyorum. Güneş batarken gitmeye çalışıyorum ve onunla konuşuyorum. Beni duyduğunu biliyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Yapacağımız çok şey vardı Josie. Bunları yapma şansı bulamadık. Seni seviyorum canım. Rahat uyu, tamam mı? Rahat uyu canım. O çok güzel bir insan. Çok güzel bir insan. Seni seviyorum. Ben yaşadığım sürece o da yaşayacak.